Herkese yeni bir videodan, Katar'dan, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa bir süredir Katar'daydık. 2 video çıkardım buradan ve yolculuğumuz İstanbul Havalimanı'ndan başlamıştı. Şu anda artık Katar'dan ayrılıyorum ve erkenden havalimanına geldim. Uçağıma yaklaşık 2 saat var. Dedim ki ne yapayım? Tabii ki size bu havalimanını göstereyim. Buranın transfer merkezini görmüştüm ben ilk geldiğimde ve gerçekten inanılmaz bir yerdi. Dünyanın en lüks ikinci havalimanı olduğunu söylüyorlar. Birinci Singapur, ikincinin de burası olduğunu söylüyorlar. Ama transfer merkezi bir numara olabilir yani tüm dünyada. Gerçekten inanılmaz bir transfer merkezi var buranın. Şimdi burası pasaport kontrolünden geçip ülkeden çıktıktan sonra geldiğiniz ilk nokta. Aslında havalimanındaki o uluslararası alan, heykel mi diyeyim artık, figür mü diyeyim, karşılıyor size burada. İlginç bir şey yapmışlar. İnsanlar bunun fotoğrafını çekiyor, eğleniyor. Havalimanı gerçekten aşırı derecede lüks. Böyle farklı bir havada katmışlar. Biraz bu kısma doğru ilerlediğiniz, devam ettiğiniz zaman o dünyaca ünlü meşhur markaları görüyorsunuz. Yani Katar'da bu markalar her yerde var. Güzel bir alışveriş merkezine gittiğinizde de görebilirsiniz. Havalimanında da görebilirsiniz. Her yerde karşınıza çıkacaktır. Bunun dışında pırlanta satan, ne bileyim altın satan, takı satan yerler var havalimanında. Ya gerçekten zengin bir ülkede olduğunuzu sonuna kadar hissediyorsunuz burada. Hemen bu tarafımda bir Apple mağazası yer almakta. Havalimanının orta yerine bunu dahi yapmışlar. Çok fazla sayıda kapı var ve gerçekten bu alan bile çok büyük. Katar önemli bir transfer merkezi şu anda tüm Orta Doğu'da ve Asya'ya giderken ya da Asya'dan Avrupa'ya gelirken birçok uçak burada duruyor. Burada transfer yapıyor. Hal böyle olunca da birçok insan gelip burayı görmek istiyor, ziyaret etmek istiyor. Şöyle bir yakından göstereceğim size şunu. McLaren galiba. Burada bu araçlar bu şekilde satılıyor, sergileniyor. Motosikletini de ortaya koymuşlar. Havalimanında bunu dahi görebiliyorsunuz. Katar'da normal manzaralar. Bu arada nereye gittiğimi söylemedim henüz. Sürpriz bir ülkeye gidiyoruz dostlar. Aradan geçen galiba 1,5 yılın ardından tekrar Tayland'a gidiyorum. Normalde hiç aklımda yoktu. Sonrasında baktım oldukça uygun fiyatlı uçak biletleri var. İnsanlar bir koşturma halinde çarpmayalım. Sonrasında baktım bayağı uygun fiyatlı uçak biletleri var ve Katar aktarmalı bu bileti ben toplam 270 dolara aldım. Hal böyle olunca dedim tekrardan bir uzak doğuya gideyim. Zaten Afrika'nın üzerine çok özlemiştim. Daha böyle güvenli, sakin bir yere gidip gezmek istiyordum. Benim için de güzel oldu. Önce Katar'la bir giriş yaptık, başlangıç yaptık ve şimdi Tayland'la yolculuğumuza devam edeceğiz. Tayland'ın ardından da sürpriz bir ülkeye daha gideceğim. Artık bir süre Güneydoğu Asya'da ve Uzak Doğu'da olacağız. Yeni bir yolculuk, yeni bir macera başlıyor tekrardan. Evet dostlar, bu güzel havalimanını sizinle paylaşmak istedim. Katar'ın havalimanını da bir görün istedim en azından. Burada ben güzel vakit geçirdim ve güzel videolar hazırladım. Videoları girip izleyebilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayalım. Benim uçağıma 1,5-2 saat kadar vakit var şu anda. O yüzden ben biraz buralarda oyalanacağım. Belki bir yemek yerim, ne bileyim bir şeyler içebileceğim, bir yere otururum eğer uygun fiyatlı bir yer varsa. Ya da sadece yürürüm bu etrafta, bilmiyorum artık. Katar'a veda vaktimiz geldi artık. Şu kısmı da son olarak ışıl ışıl göstermiş olayım. Dünyaca ünlü parfümler, tanınan markalar her yerde satılıyor burada. Katar Havalimanı'nda benim için bekleyiş vakti. Sonrasında uçağıma atlayacağım ve 7 saatlik bir uçuş gerçekleştireceğiz yaklaşık olarak. Yarın sabahın ilk saatlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta olacağız. Bana iyi yolculuklar dileyin dostlar şimdiden.
Şuraların tadını çıkartayım ben bakalım. Havalimanında ezan okunuyor arkadaşlar şu anda. İlk defa karşılaştığım bir şey oldu. İlginç. Katar bir şeriat ülkesi biliyorsunuz. Ama birçok şeriat ülkesinden gittim. İlk kez havalimanında ezan okunduğunu duydum. İbadet yerlerini vesaire ayırmışlar zaten havalimanında. Her tarafta tabelalar var ama içeride ezan okunduğunu bilmiyordum. Şaşırdım gerçekten. Tekrardan bu kısma gelmiştim bu arada. Tam da bir ara görüntü almak için ve ezan okunduğunu duydum. Normalde daha fazla bir şey çekmeyecektim ama tam ara verdim. Bir şey dikkatimi çekti burada. Bakın buranın Starbucks'ı. Costa Coffee var. Zaten birçok yerde, birçok ülkede var. Size şuradaki kahve fiyatlarını bir göstereceğim. Şuradan direkt. Bakın büyük boy bir latte 24. Arkadaşlar dolar kuru burada 3.65. 3.65 Katar riyali 1 dolar yapıyor. Bir tane Americano'yu 23'e alabiliyorsunuz. En büyük boyunu. Hatta şuradan galiba direkt bakabiliyoruz. Şöyle bir göstermeye çalışacağım fiyatları size. Mesela ne diyelim? Kahve. Ice latte diyelim hadi. Bakın 28 ile 35 arası. Bu galiba farklı bir şey. Medium ice latte 26. Büyüğü de 28 diyor. Yani dışarıdakiyle aynı fiyat. Havalimanında fiyat farkı yok. Bakın Katar'dayım. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Refah seviyesi en yüksek 4. ülkesi ve nasıl bir zenginlik olduğunu biliyorsunuz bu ülkede. Ama bir kahveyi dışarıdaki fiyatına içebiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bakın burada restoranlar var. Yine 28'e, 30'a yemek satıyorlar. Yani dışarıdaki fiyata ya 8-10 dolara burada karnınızı doyurabiliyorsunuz rahatlıkla. Biraz daha devam ediyorum. Bakın direkt süpermarket var burada. Kocaman süpermarket açmışlar ve duty free kısmında olduğu için birçok şeyde vergi de yok. 2 tane 3 tane alırsanız indirim var. Ne bileyim Oreo'lar işte sular vesaire her şey satılıyor. Su bir tık pahalı. O da marka olduğu için yani. Şöyle bir kola mesela 3 dolarmış yaklaşık. Evet bunlarda biraz fiyat farkı var gibi. Ama yine bence iyi. Çok durmayacağım. Amacım böyle teker teker fiyatları göstermek değil. Sadece fikir sahibi olmak istedim. Bir Snickers 2,5 dolar mesela. Başka bir çikolata 2,5 dolar, 3 dolar. Fiyatlar bu şekilde. Daha uyguna da vardır, daha pahalıya da vardır. Ama ben şuna çok takılıyorum yani. Dünyanın en pahalı ülkelerinde bile havalimanı fiyatları bu şekildeyken bizde niye aşırı bir fark var? Yani bakın süpermarket açmışlar. Tamam marketteki şeyler çok uygun değil de yine isterseniz ne bileyim oradan bir çikolata, poğaça, içecek bir şeyler alıp açlarınızı bastırırsınız yani. Ya da canınız bir şey çektiyse girip alırsınız. Birçok ülkede, birçok gelişmiş yerde direkt bizim BİM tarzı marketler var içeride ve yemeğinizi ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Direkt yemek de satıyorlar. 7-Eleven denen marketler. Yani dillendirmek istedim ya sadece. Bilmiyorum. Fiyatlar ucuz geldiği için Katar gibi bir ülkede, daha doğrusu normal geldiği için paylaşayım dedim bunu da videoda. Bu arada birçok şeyde zaten vergi yok Katar'da. Uluslararası markaların çoğu sıfır vergiyle satılıyor burada. O yüzden normalde zaten ucuz. Her evde duty free kısmına geldiğiniz zaman her şey hepten uygun bir hal alıyor. Hal böyle olunca da doldurmuşlar yani her yere markaları. Neyse daha fazla uzatmayayım dostlar. Burada bulduğum ilginçlikleri, farklılıkları biraz olsun paylaşmaya çalıştım sizinle. Biraz dinleneyim ben de çünkü saat ilerliyor. Birazdan uçağa binmeye başlayacağız yani bir saat sonra. Bu arada bakın burada ne satılıyor? Son bir ilginçlik. Alkol. Gördüğünüz gibi her yerde arkadaşlar. Ve bu mağaza zannedersem sadece alkol satıyor. Bacardi'ler, Jack Daniels'lar ne bileyim o dünyaca ünlü markalar her yerdeler. Fiyatlarını bilmediğim için, çok anlamadığım için göstermek istemiyorum çok da.
Şöyle bir set viski $80'mış mesela. Duty Free'lerde çok da değişmiyor herhalde alkolün fiyatı. Çünkü vergisiz, yani direkt vergisiz bölge. Daha önce de bahsettiğim gibi burası bir şeriat ülkesi ama şeriat herkese uygulanmıyor. O yüzden alkol var ve ülkenin uluslararası havalimanında bile bu şekilde satılıyor. Eğer ki turistseniz bu ülkede alkol vesaire kullanabiliyorsunuz ve şeriat kanunları da sizi bağlamıyor. Hal böyle olunca da sonuç bu oluyor yani. Bir yanda ezan okunuyor ama bir yanda böyle alkoller her yerde, devasa alkol mağazaları falan, tuhaf oldu biraz ama buranın gerçekliği de bu. Böyle ilginç şeyler var yani Katar'da. Bu ülkeye dair öğrendiklerimi olabildiğince aktarmaya çalıştım. Yani son dakikaya kadar burada da elimden geleni yansıtmaya çalıştım. Bir yere geçeyim ben. Artık yavaştan dinleneyim dostlar. Gerçekten yoruldum. Çok böyle konuşacak halim de kalmadı. Ve halen daha 7 saatlik bir uçuş beni bekliyor yani. O yüzden en iyisi bir yere oturayım ben artık. Dediğim gibi Bangkok'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. Ve dostlar, herkese Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar. Aradan galiba 4 gün geçti ve ben 4 gündür bir türlü video çekemedim. Sebebi ne derseniz, burada şu anda yağmur sezonu. Tayland'da Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları yüksek sezon ve yılın büyük çoğunluğunda aslında yağmur yağıyor. Yağmur sezonu bayağı uzun ve ben geldiğimden beri hava sürekli yağışlıydı. Ben bundan 1,5 yıl önce Tayland'a en son geldiğimde bu sokakta kalıyordum. Bu sokakta bir sürü farklı hostel yer almakta. Abi yok artık. Merhaba. Ben tanışmıştım seninle değil mi Hong Kong'da? Nasılsın? Teşekkürler. Tam kamerayı açtım biliyor musun? Daha bir dakika önce. Kolay gelsin. Abi sağ ol. Severek izliyoruz, takip ediyoruz. Ne zamandır Tayland'dasınız? Ben bir hafta oldu ama geçen yıl da gelmiştim. Çok iyi. Ben de en son 1,5 yıl önce gelmiştim. İşte geldim, 4 gündür buradaydım. Hava yağmurlu olunca bir şey yapamadım. Ben en son Güney Afrika'daydım. Türkiye'ye döndüm. 1,5 ay Türkiye'de kaldım. Katar'dan da buraya geldim en son. Çok iyi abi, helalsin ya. Sen ne zamandır buradasın? Ben de daha bir 2 hafta falan oldu. Senin kanalın bir şeyin var mı bu arada? Bayağıdır geziyorsun sen de. Hazır videoya çekiyorken. Kanalım da işte Traveler Earth, Mert Bilen diye hatırlarsan belki şey olabilir. Çok teşekkür ederim. Tamam, Mert Bilen diye baksınlar. Bir süredir atmıyorum ama paylaşmaya devam edeceğim yani. Teşekkür ederim. Valla çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Videolarımı uzatmadan. Yok, önemli değil. Evet, Türkler olarak her yerdeyiz. Direkt denk geldik. Video çekerken güzel bir tesadüf oldu. Türkçe konuşunca ya Tayland'da sürekli Türklere denk gelebiliyorsunuz. Şu anda düşük sezon olduğundan çok fazla Türk'le tanışmamıştım ilk günlerde ama ya sonrasında sürekli Türklerle tanışmaya başladım. Bu tüm sokak hostellerin, benim gibi sırt çantasıyla gezen insanların konakladığı bir sokak. Burası Khao San Road bölgesi. Aslında burası turistlerin gettosu denilebilir yani. Binalara baktığınızda genelde eski binalar, gecekondu mahallesi tarzı bir yer ama gelişmiş bir gecekondu mahallesi ve yerel insanlarla sürekli iç içesiniz. Şöyle göstereyim, bakın burada bu şekilde arabada meyve satıyorlar. Gördükçe ben sürekli almaya çalışıyorum. Tek bir çeşidini alırsanız 25, yani $1'dan bile daha az yapıyor aslında. Gelip böyle 2-3 tane tropikal meyveyi karıştırıp deneyebiliyorsunuz. Çok fazla böyle güzel güzel restoranlar, kafeteryalar var çevrede. Genelde yabancılar bu bölgede konakladığı için restoranlar, kafeler falan da bayağı gelişmiş artık buralarda. Gördüğünüz üzere yerler fazlasıyla ıslak ve hava kapalı. Ben geldiğimden beri her gün böyle bir hava vardı ama yağmur neredeyse hiç durmuyordu yani. Kesilmedi böyle. Daha önce yağmur sezonunda Tayland'a gelmiştim ama bu kadar yoğun yağmura herhalde
bir kere falan denk gelmişimdir. Bu da ikinci olmuş oldu. Enteresan, hızlı bir giriş yaptık Bangkok sokaklarına. Buralardan keşfetmeye başladık. Kısa bir süre daha buralardayım dostlar. Çok kalmayacağım Tayland'da ve Bangkok'ta da. Hava el verirse eğer birkaç tane daha video gelecek buralardan ve dolayısıyla keşfedeceğiz Bangkok'u. Buraları detaylı bir şekilde gezmeye devam edelim bakalım. Hemen sokağın sonunda köşede bir masaj salonu var. Hatta fiyatları da göstereceğim. Kopengap. Teyzeler masaj yapıyor burada. Yarım saati 180 bahtmış Tay masajının. Bir saati de herhalde 300 baht. Şurada yazıyormuş zaten. 600 bahta kadar gidiyor. 300 baht yaklaşık 10 dolar yapıyor dostlar. Dolar kuru 30 civarında şu anda. Galiba 31 falan olması lazım. Yani oldukça uygun aslında bir saatlik bir masaj için. Tay masajını tavsiye ederim eğer yolunuz düşerse bir gün. Burada da böyle tuk-tukçu abilerimiz var. İnanılmaz rahatlar. Müşteri bekliyorlar böyle. Şu sokakların dokusunu seviyorum. Yani o kadar turistik bir yer olmasına rağmen hala da o sokak satıcısı kültürünü korumuşlar. Ne bileyim, insanlar halen daha kafalarına göre yaşamaya devam ediyor hayatlarını. Bu çok hoşuma gidiyor Tayland'da. İnsanların rahatlığını çok seviyorum açıkçası. Hemen şurayı bir göstermek istiyorum. Bu arada timsah gibi bir şey gidiyor abi, bir dakika. Şunu size bir telefondan göstermem lazım. Çok acayip bir manzara var şu anda. Bildiğiniz timsah gibi bir şey. Galiba monitör kertenkelesi suyun içerisinde yüzüyor şu anda burada. Şehrin ortasındayım ya. Arkadaşlar bu ne? Gerçekten hiç bilmiyorum ama bayağı tehlikeli duruyor. Su monitör kertenkelesi olması lazım. Tayland'da plajlarda dahi görebiliyorsunuz bunlardan bazen. Şu anda kafayı kaldırdı suda ve bir şeye doğru kilitlendi ama neye kilitlendi bilmiyorum. Ya şehrin ortasında, burada kanalda, nehirde bunların yüzdüğünü sıkça görebiliyorsunuz. İlk geldiğim gün de görmüştüm. Bangkok gerçekten çok enteresan bir şehir ya. Jurassic Park filminin içindeyim yani şu anda. Bu nedir abi? Bak bana doğru geliyor şu anda resmen. Restoranların, hediyelik eşyacıların yanından şehrin en popüler noktalarından Koh San Road'a doğru ilerleyelim istiyorum. Tayland'a bundan 2 yıl önce ve 1,5 yıl önce geldiğimde de Koh San Road'u sürekli olarak gösteriyordum. Daha çok gece hayatıyla meşhur bir bölge burası. Ama dediğim gibi ben bu sokakları da seviyorum. Tayland'ın burası biraz daha eski, geri kalmış yüzü. Şehrin buraya göre çok daha gelişmiş, çok daha farklı yerleri var ama buranın da kendine özgü bir havası var ve bunu bir görün istiyorum. Bunu tekrardan bir beraber yaşayalım istiyorum. Bu arada insanlar karşıya geçiyor. Ben de şöyle karşıya atayım kendimi. İlk geldiğim gün buralar beni bayağı bir şaşırtmıştı. Yani bir ben nereye geldim oldum. Tabii sonrasında alıştım. Benim bu Tayland'a 5. gelişim dostlar. İlk geldiğimde yağmur sezonuydu ve sadece 10 gün kalmıştım hava durumundan dolayı. Sonrasında birkaç ay sonra yüksek sezonda gelip 2 ay kalmıştım. Aradan yıllar geçti. 2 yıl önce bir kere geldim ve galiba 2024'e girerken de Tayland'daydım ve o zaman da birer ay kalmıştım. Bu sefer de tekrardan yolum buraya düştü. Ya bu ülkeyi seviyorum. Neyini seviyorsun Furkan derseniz, insanlar çok rahat, çok güvenli ve ucuz. Halen daha fiyat performans olarak bence ziyaret edebileceğiniz en iyi ülkelerden bir tanesi. Evet, şu anda gezdiğimiz bölge geri kalmış bir bölge, çok gelişmiş bir yer değil ama şehirde gerçekten çok güzel yerler var ve yapabileceğiniz çok fazla aktivite var. Çok fazla şey sunuyor size Tayland. Bu yüzden benim favori ülkelerimden. Sawadikap. Bakın abla kızarmış tavuk satıyor. Ne kadar sıcakkanlı mesela. Motor yağında kızartıyor ama olsun. Thank you. Kopengap.
Bu sokakta bu tarz sokak yemeklerini fazlasıyla görebiliyorsunuz dostlar. Bugün aşırı bir yağmur vardı. Hatta o yağmurun videosunu da buraya bırakayım. Ben konuşurken göstermiş olayım size. Sabah bir yağmur başladı. Dedim herhalde fırtına kopacak. Saatlerce bu yağmur devam edecek. 2 saat falan aralıksız yağdı. Sonrasında kesildi. Ufak ufak çiselemeye başladı ve tamamen bitti şu anda da. Hatta biraz güneş bile çıktı en sonunda. Tayland'da böyle oluyor genelde. Bakın bu arada şunu göstereyim. Biliyorsunuz ki bu madde Tayland'da yasaldı. Yeşil yapraklı olan madde, öyle söyleyeyim. Şimdi sarı dolar yemeyelim, videomuzun para kazanması falan kapanmasın. Bundan galiba yaklaşık 3 yıl önce Tay hükümeti bu maddeyi yasallaştırmıştı. Ancak sonrasında ülkedeki çocukların bağımlı olduğu haberleri falan çıkmıştı ve bu maddeyi tekrardan yasaklamak demeyeyim de kısıtlamak zorunda kaldılar. Lisans zorunlulukları getirilmiş ve birçok yer kapatmak zorunda kalmış. Şu an halen daha insanlar serbestçe bu maddeyi içiyor ama biraz daha satışını zorlaştırmışlar anladığım kadarıyla. Hani geldiğimden beri en azından benim gördüğüm, gözlemleyebildiğim bu oldu. Büyük ihtimalle zamanla birlikte daha da kısıtlayacaklar ve ulaşılması biraz daha zor bir hale getirecekler bunu. Ki bence yani olması gereken de bu yani. Ben geçen geldiğimde şurada yerde falan satıyordu insanlar, sokaklarda satıyorlardı. Saçma sapan bir hal almıştı yani. Savarikap. Seyyar satıcılar daha bu saatlerden çıkmaya başlamış. Burada hayat aslında akşam 7'den 8'den sonra başlıyor. Çünkü gece hayatının çok yoğun olduğu bir yer. Biliyorsunuz zaten Tayland gece hayatıyla, eğlencesiyle meşhur bir ülke. Hatta gece hayatı denemeyecek, o kategoriye koyulamayacak kadar abartılı şeyler de var bu ülkede. Ki maalesef ki var bence. Ülke imajı açısından bence çok kötü bir şey ama bir gerçek var ki milyonlarca insan buraya bunun için geliyor. Pattaya gibi yerler için geliyor. Bu turizm için geliyor. Direkt adını söylemeyeyim, kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum çünkü sarı dolar yemek istemiyorum. Uğraşmayalım sonradan. Yüzlerce insan buraya kadınlar için farklı bir turizm için geliyor ve bence bu ülke için yani çok kötü bir şey, çok kötü bir imaj yani. Tayland dediğinizde Kopenhag, Tayland dediğinizde insanların aklına bunun gelmesi bence çok kötü. Çok huzurlu bir ülke, çok güzel bir ülke ve gerçekten normal bir şekilde arkadaşlarınızla gelip de eğlenebileceğiniz, tek başınıza da bazı yerlere gidip eğlenebileceğiniz bir ülke ama maalesef çoğu kişi tarafından sadece tek bir yönüyle bilinmesi bayağı üzücü bence. Şunu göstereyim. Hemen Koh San Road'un girişine, polis durağının önüne böyle bir sumak yapmışlar dostlar. Budizm inancına ait bir sumak bu. İnançları gereği bunu yapıyorlar. Hemen karşımızda da çok büyük bir Budist tapınağı yer almakta. Hatta şu anda açıksa bir gidip içerisine girip de göstermek istiyorum. Evet, içeri giriş ücretsizmiş. Biraz da güneş de çıktı şansımıza. Çok güzel gözüküyor. Burası bu bölgenin tapınağı. Ben de dün ilk kez girdim. Yıllardır Tayland'a geliyorum. Hiç girmemiştim bu tapınağa. Tayland'da Budizm yaygın din. Toplumun çok büyük çoğunluğu Budist ve Bangkok'un her yerinde devasa Budist tapınakları görebiliyorsunuz. Yatan Buda heykeli var. Ne bileyim çok meşhur tapınaklar var ve bunları gez gez bitiremiyorsunuz. Tapınaklar şehri olarak da biliniyor aslında Bangkok. Ve hazır burnumuzun dibinde böyle güzel bir tapınak varken bunu da bir görelim istedim en başta. İçerisi de bu arada bu şekilde gözüküyor. Bakın dua eden insanlar var. Böyle farklı bir tapınak. Ve evet dostlar, şu anda o bahsetmiş olduğum yer olan Koh San Road'dayım. Daha önce herhangi bir Tayland videosu izlediyseniz, Bangkok'a dair bir video izlediyseniz büyük olasılıkla görmüş olduğunuz bir yerdir yani burası. Bangkok'un gece hayatının en hareketli olduğu yerlerden bir tanesi ama normal bir gece hayatı düşünmeyin. Aşırı kaotik bir gece hayatı var burada.
Akşam olunca bütün mekanların dışarıya doğru taştığı, müzik seslerinin birbirine girdiği, belki de dünyanın böyle en kaotik gece hayatının yaşandığı yer. Tıklım tıklım yani. Hangi şarkının çaldığını anlamanız bile mümkün olmuyor. Gündüzse biraz daha böyle sakin, insanların yemek yediği, bir şeyler içtiği, seyyar satıcıların olduğu, böyle pazar gibi, işlek bir çarşı gibi bir nokta. Ama buranın enerjisini seviyorum ben. Biraz böyle enerjinizi yükselten bir yer. Şu anda etraftaki, çevredeki mekanlar vesaire kapalı olduğu için çok böyle bir şey hissedemedim tabii ki. Ama özellikle akşam 7'den sonra gelirseniz bayağı bir hareketli oluyor burası. Özellikle 6.30-7 civarı falan çok kalabalık da olmuyor. Hani yürüyüş yapabileceğiniz bir yer. Eğlence kısmını bilmiyorum. Kaosu seviyorsanız sevebilirsiniz. Adı da zaten kaos andırıyor buranın. Kaosan Road diye geçiyor. Bakın yine burada o daha önce bahsetmiş olduğum yeşil yapraklı maddenin satıldığı yerler var. Bu sokak gece hayatının merkezi olduğu için bu yeşil yapraklı maddeyi halen daha satabiliyorlar buralarda anladığım kadarıyla. Dediğim gibi bir kısıtlama var ama nasıl bir kısıtlama var daha tam olarak çözemedim yani. Çoğu kapanmış, bazıları duruyor, bazı yerler satıyor, bazı yerler sattırmıyor falan. Kapım kap. Değişik bir şeyler oluyor şu anda, tam çözemedim yani henüz. Tuktuklar vızır vızır geçiyor bu arada. Evet, bu sokağın sonuna geldik artık. Bugün çok fazla yağmur yağdığı için ve havada da son bir saattir açık olduğundan insanlar daha buralara gelmemiş benim anladığım kadarıyla. Normalde çok fazla yemek satıcısı, seyyar satıcı oluyordu ve bazı sokaklar pazar gibi hal alıyordu ama biraz daha sakin. Buradan biraz aşağıya doğru ineceğim ve sonrasında çok güzel bir yere götüreceğim sizi dostlar. Bangkok'ta çok güzel bir tekne turu yapacağız. İlerleyelim bakalım. Burada sokakta yürürken yemek satanları gördüm. İnsanlar evinin altını, garajlarını falan böyle restoranta çevirmişler. İçeride oturacak yerleri var. Bu şekilde sokak yemekleri satıyorlar. Bangkok'ta bu manzaraları çok görebiliyorsunuz. İnsanların kültürü bu direkt. Zaten buralardan yemek yiyenler de yerel halk. Her ne kadar Tayland aşırı turistik bir ülke olsa da halen daha gelişmiş bir ülke değil yani. Ülkede asgari ücret daha bu yıl $300 civarına gelmiş ve bu tarihi rekormuş. Bölge bölge değişmekte ama genelde günlük 280-300 baht arasında denk geliyormuş. Bazı bölgelerde insanlar daha çok kazanıyor. Bazı bölgelerde daha az kazanıyor haliyle. Abiye bakar mısınız bu arada? Şapkasını takmış, çubuğuyla beraber yemek satıyor, o şekilde yemekleri taşıyor. Yine bakın bir sokak yemekçisi. Kızarmış balıklar, tavuklar var. Şuna gerçekten bilmiyorum. Yani domuz derisi falan olabilir. Yumurtaları çubuğa takmışlar. Böyle satıyorlar. Savarikap. Enteresan ya gerçekten. Tayland'daki bu sokak satıcılığı ve sokak yemeği kültürü. Ben seviyorum ama yer miyim? Asla yemem yani. Belli başlı şeyleri yerim ama tavuk, et gibi şeyleri yemem dostlar. Şimdi böyle söylüyorum ama daha önce akrep denemişliğim bile var geçen geldiğimde. O da ayrı bir tezat yani. Bu şu anda girdiğimiz sokak bu arada Khao San Road'un bir arka sokağı oluyor. Çok fazla masaj salonu ve daha çok restoranın yer aldığı bir yer. İnsanların biraz daha dinlendiği yer gibi yani burası. Oradan sonra buraya gelip oranın yorgunluğunu atıyorlar resmen. Tabii gündüz de vakit geçirebileceğiniz çok fazla yer var. Bakın direkt sağımda masaj salonlarını görüyorsunuz. Normal salonlar bunlar, öyle söyleyeyim. Çünkü burada da konuyu farklı yerlere çekmeye çalışanlar çokça oluyor. Hava bu arada tekrardan bir kapattı. Yağmur sezonunda
Tayland'a geliyorsanız mutlaka yanınızda yağmurluk getirin ve şemsiye getirin. Ya da burada mutlaka alın. Çünkü ne zaman yağmurun yağacağını asla bilemiyorsunuz. Galiba şu anda tekrardan atıştırmaya başladı. Ama yapacak bir şey yok yani. En fazla yağmurla gezmeye devam edeceğiz. Çok fazla evsiz var ya bu geldiğimde. Yani önceki gelişlerimde ya ben dikkat etmemiştim ya da bilmiyorum, bu kadar çok yoktu. Ama bu geldiğimde yağmur sezonu olmasına rağmen çok fazla evsizle karşılaştım Tayland'da. Bangkok'ta daha doğrusu. Bu da bayağı bir şaşırttı yani ben aslında. Çok beklemiyordum bunu. Ama kimsenin kimseye bir zararı yok. Herkes kendi halinde. Ya gerçekten çok güvenli bir ülke. Zaten Tayland'a geliş sebeplerinden bir tanesi de buydu. Afrika'da çok yoruldum ve biraz daha böyle uygun fiyatlı, dinlenebileceğim güvenli yerlerde gezmek istedim artık. Bu arada yine bir Budist sumağı. Buradaki dükkanların önüne yapmışlar bakın. Budizm inancında ve Hinduizm'de de bunu sıkça görüyorsunuz. Zaten birbirleriyle bağlantılı dinler, birbirlerine çok benzer dinler. Hatta birbirlerine de karıştırılabiliyor. Aynı şekilde Taoizm'de çokça karıştırılabiliyor. Az önce bir yarım kaldı. Ben video çekerken barda oturan birkaç kişi onları çektiğimi sandı. Sonra açıklamak zorunda kaldım. Ben de dedim ya, kamera bana dönük. Kendimi çekiyorum abi, ne diyorsunuz falan. En fazla bu yani Tayland'da olacak şey. Hani bu da binde bir olur yani, kimse takılmıyor. Dediğim gibi buraya geliş sebebim buranın çok daha güvenli olması, uygun olması, genel olarak tüm Güneydoğu Asya'nın böyle olmasıydı. Ve gitmediğim ülkeler de var henüz bu bölgede. O yüzden birkaç ay boyunca Güneydoğu Asya'da olmayı planlıyorum. Tabii ki planlar değişebilir ama şimdilik planım bu. Buradan sonra sürpriz bir ülkeye de gideceğim yakında. Tayland'da çok kısa kalacağım. Aslında burası ucuza bilet bulduğum için geldiğim bir yer oldu biletlere bakarken. Ve Asya'ya da tekrardan giriş noktası olmuş oldu benim için. Hem Katar'ı görmüş olduk hem de tekrardan bir Tayland'a geldim. Burada bir dinlenip kendime gelmiş oldum. Böyle dostlar. Bu arada neredeyse bota bineceğimiz yere geldik. Nehrin üzerinden bir yolculuğa koyulacağız birazdan. Burada da çok güzel restoranlar var. Dışarısı böyle her ne kadar geri kalmış bir yer gibi gözükse de gerçekten çok kaliteli mekanlar var bu çevrede dahi. Tayland'da şu güzel, her bütçeye uygun aradığınız ne varsa bulabiliyorsunuz. Yani şurada sokakta 50 bahta da karnınızı doyurabilirsiniz. 1,5-2 dolara. Gidip bir restoranda 50 dolara da karnınızı doyurabilirsiniz. Seçenek çok fazla. Gidip bir gökdelenin en üst katında da yemek yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Gidip burada sokakta da yiyebilirsiniz. Size bu seçenekleri fazlasıyla veriyor. Benim bu ülkeye dair herhalde en sevdiğim şey bu olabilir. Evet, şimdi bir köprünün üzerinden bu şekilde ilerliyorum. Tayland tam anlamıyla bir kanallar şehri. Sürekli bu köprülerden geçiyorsunuz bu şehri gezerken. Şu anda düşük sezon olduğundan nehir koyu kahverengi gözüküyor direkt. Çünkü sürekli yağmur yağıyor ve büyük ihtimalle dibi balçık dolu şu anda. Şöyle Tayca bir tabela var. Galiba farklı bir bölgeye geçtiğimizi yazıyor. Bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum en azından. Hemen burada ileride bir feribot istasyonu var. Dilerseniz turistik botla 40 baht karşılığında, dilerseniz de yerel botla 13-14 baht karşılığında şehrin bayağı farklı yerlerine gidebiliyorsunuz. Evet, Bangkok'un nehir kenarı bölgesine geldik. Yerel bot bakın ilerliyor şurada. İşte bu botlarla çok ucuza şehrin birçok yerine gidebiliyorsunuz. Farklı farklı hatlar var burada, metro hatları gibi. Devasa bir nehir burada Bangkok'u ikiye bölüyor. Herhalde şuraya da Bangkok'un Boğaz Köprüsü diyebiliriz. Evet dostlar, Chao Phraya Nehri'nin üzerinde bu şekilde ilerlemeye başladık.
Bu nehirle Bangkok'un bir ucundan bir ucuna kadar gidebiliyorsunuz ve ilerledikçe etrafın nasıl değiştiğine tanıklık edeceğiz. Fakir bölgeden zengin bölgeye kademe kademe geçiyorsunuz resmen. Evet dostlar, bayağıdır bu şekilde nehrin üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Nehrin üzerinde yaşayan insanların evleri vardı az önce. Çekemedim, sesle problem oldu. Ya çok farklı noktalardan geçtik. Hatta şu an karşımızda da nehrin kenarında yapılmış yapıları görüyorsunuz. En meşhur tapınaklardan bir tanesi Wat Arun'a doğru ilerliyoruz şu anda. Ve ileride devasa gökdelenler de artık gözükmeye başladı. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan da buranın tadını çıkartmaya çalışıyorum şu an. Ve şu anda Tayland'ın en meşhur tapınaklarından bir tanesi olan Wat Arun Tapınağı'nı görüyorsunuz dostlar. Bu tapınak Tayland'da en çok ziyaretçi çeken tapınaklardan bir tanesi. Özellikle yüksek sezonda gün batımına doğru insanlar geliyor ve burayı ziyaret ediyor. O işlemeleriyle çok meşhur olan bir tapınak. Bildiğim kadarıyla 1700'lerde yapılmış olması lazım. Alta tam tarihini not düşerim. Gerçekten çok fotojenik, muhteşem bir manzarası var buranın. Nehrin üzerinde ilerlerken bu yapıları görmek çok güzel oluyor. Buna bayılıyorum yani. Nehir yolculuğunun en güzel kısmı bu bence. Şöyle şimdi Daraç'a geçiş yaptım. İleride gökdelenler tam anlamıyla gözükmeye başladı. Muhteşem bir manzara var ya. Yerel tekneler de bu şekilde yanımızdan geçiyor bakın. Geçen geldiğimde bununla nehir turu yapmıştım. Bununla Chinatown'a falan gitmiştim. Bu sefer ise direkt turistik botla ilerliyorum. Ve şu geçtiğimiz yere bakar mısınız? Şöyle bir köprünün altından geçiyorsunuz. Bangkok'ta çok acayip yapılar var. Özellikle gökdelenlerin her birinin böyle kendine özgü bir mimarisi var. Şimdi yaklaştıkça daha da göreceksiniz. Bu yolculuğun en güzel tarafı şehrin fakir tarafından zengin tarafına o geçişin ne kadar keskin olduğunu görüyorsunuz. Bir 15 dakika nehirden ilerlediğinizde bambaşka yerlere ulaşıyorsunuz. Karşımızda resmen bir gökdelenler ormanı var ya şu anda. Bu arada halen daha insanların yerel evlerinde görebiliyorsunuz. Zengin bölgesine yaklaştık ama hala daha burada nehrin kenarında bu şekilde yerel kendi evlerinde yaşayan insanlar var. Yani şu binayla tamamen tahtadan yapılmış, tenekeden çatısı olan ya da tenekeden evler direkt yan yanalar. Chinatown'un bulunduğu bölge burası. Ben son durağa kadar gideceğim. Tamamen böyle bu bölgeyi gezelim, görelim istiyoruz. Sonuna kadar ve ilerleyelim istiyorum. Evet, insanların evlerinin kenarından gökdelen ormanına doğru ilerlemeye devam ediyoruz şu anda resmen. Çok acayip evler var ya. Şöyle yakından göstereceğim yine. Evlerin büyük çoğunluğunun burada dış kaplaması atmış oluyor. Simsiyah oluyor da nemden kaynaklı. Binaların dışı karartıyor nem tamamen. Bunu birçok binada görebiliyorsunuz burada. Yani Bangkok'ta çok normal bir olay. Bazı gökdelenlerin bile dışında bu olay var. Çünkü nem oranı aşırı derecede yüksek şehirde. Ve şunu göstereceğim dostlar. Binalara bakar mısınız? Birbirinden farklı o kadar çok gökdelen var ki bir şehirde anlatamam yani. Sadece bir kısmını görüyoruz şu anda ve giderek devamına doğru yaklaşıyoruz. Bangkok'un bir kısmı bambaşka bir şehir gibi. Sanki 3-4 tane şehrin birleşiminden oluşan bir yer gibi burası. Ya gerçekten dünya üzerinde görmeniz gereken yerlerden bence. Her kısmını ayrı bir seviyorum ben. Her kısmını ziyaret etmekten ayrı bir keyif alıyorum ben. Bakın şurada mesela bir Çin tapınağı tarzı bir yapı var. Çünkü Chinatown'a çok yakınız. Biraz ileriye gitseniz başka bir şey göreceksiniz.
birçok farklı kültürü bir arada yaşayabileceğiniz ve böyle çok farklı deneyimler elde edebileceğiniz bir şehir. Bu arada çok fena yağmur yağıyor şu anda. Şu anda acayip bir yağmur var. Aşırı derecede şiddetli yağmaya başladı ve çok fena dışarısı. Herkes şu an içeri kaçıyor. Abi yağmur sezonunda Tayland'daysanız buranın gerçekliği bu. Yağmurdan kaçamıyorsunuz. Çok fena yağıyor. Hava günlük güneşlikti dışarı çıkarken ama bir saatte bu hale geldi. Şu an arkamı döndüm çünkü rüzgar o taraftan esiyor. En azından sırtım ıslansın dedim. Şuraya bakar mısınız? Yağmurdan artık göz gözü görmez bir hal aldı şu an. Bu arada Icon Siam'a geldik. Buranın en lüks alışveriş merkezlerinden bir tanesi burası. Çok meşhur bir yer. Yıldız şeklinde yapmışlar böyle. Değişik bir alışveriş merkezi ama yağmurdan konuşamıyorum daha şu anda. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim. Yanında devasa otel binaları yer almakta. Çok acayip bir bölge. Gerçekten çok özel bir yer. Ama siz hava güzelken gelin. Daha fazla gösteremeyeceğim maalesef ki. İçeri kaçıyorum şu anda çünkü mahvoldum. Büyük rezillik. Yağmur sezonu pişmanlık abi. Şu an dışarıda fırtına çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz fırtına var. Bilmiyorum nasıl gözüküyor dışarısı ama okey. Okey. Şuraya geçmek yasakmış. Abla geldi beni tutuyor. Ama gerçekten tehlikeli olabilecek bir hava var şu anda. Yani aşırı bir yağış var. Bakın şöyle göstereceğim. Bazı günler yalnızca yarım saat yağıyor, sonra kesiliyor ama bazı günler bir patlıyor böyle. Çok fena, hayat duruyor. Şu anda nasıl geri döneceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Gideceğim yerde açık havada gezebileceğim bir yerdi ama kaldık yani. İlk defa böyle bir yağış görüyorum. Sayın bir arkadaş da bana bakıyordu. Onu da çekeyim dedim. Manzara muhteşem ama abi yağmur çok fena. Şu an inanılması güç bir olaya tanıklık ediyoruz resmen. Beni arkamdan çekiyorlar resmen. Yukarıdan öyle bir su dökülüyor ki arkadaşlar anlatamam ya. Çok acayip bir manzara var. Evet, şu anda vardım arkadaşlar geleceğim yere. Riverfront diye bir yer var burada ama hayat durmuş vaziyette şu anda. Yağmurdan dolayı hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Şuraya içeriye doğru koşturacağım ben şimdi. Galiba bir AVM var burada bir yerde. Direkt bir yerin içine atacağım kendimi ama bu arada başka bir binaymış şurası. Yapacak hiçbir şey yok. Şuraya bir yere oturacağız artık. Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir bina varmış bu arada. Benim durum bu direkt. Allah'tan saçlar kısa. Üstümde çok kolay kuruyacak bir şey var. Bangkok'a gelip de şu gömleklerden almayanı dövüyorlarmış. Ben de alayım dedim bir tane. 200 bahta, 300 bahta, 500 bahta ne bileyim çok güzel şeyler alabiliyorsunuz burada. Tayland'ın alışveriş merkezleri genel olarak çok güzel. Daha doğrusu Bangkok'un alışveriş merkezleri çok güzel. Farklı şehirlerde bulunuyor. Farklı konsepte AVM'ler. Buraya hiç gelmemiştim. Burası haritalarda aslında gece pazarı olarak geçen bir yer. Dışarıda dönme dolaplar falan var. Ne bileyim aslında Luna Park tarzı da bir havası var. Değişik bir bölge yapmışlar böyle. Festival alanı gibi.
farklı mutfakların yemeklerini de deneyebiliyorsunuz ama maalesef dışarıda şu anda hayat durduğu için bu ufak alanda içeride vakit geçireceğiz bir süre. Kötü oldu ya. Hiç beklemiyordum yağmuru ama en azından biraz şehri gördük. Yağmur başlamadan önce. Her tarafı su basmış. Bu içeriği madem biraz gezelim istiyorum dostlar. Şöyle geleneksel dizaynlı kıyafetlerin satıldığı bir yer gördüm. Şu gömlekler, thank you. Şu gömlekler inanılmaz meşhur Tayland'da. Bayağı uygun fiyatlar alabiliyorsunuz ve herkes bunlardan giyiyor yani. Tayland'da bunlardan giyen turistleri her yerde görebilirsiniz. Bakın çocuklar için bile şöyle şeyler çıkartmışlar. Bizim böyle ne bileyim Karadeniz yöresinin kıyafetlerine de benziyor. Hediyelik eşya anlamında tam bir cennet ya Tayland. Ama şu kalabalığa bakar mısınız? Herkes ufacık bir alana sıkıştı kaldı yani resmen şu anda. Bir şeyler yiyebilirsen burada güzel olacak. En azından bir yemek yeriz. Fiyatlara falan göz atarız. Yeme içme fiyatlarını gösterelim biraz. Böyle. Şimdilik burada içeride biraz kapalı kalacağız. Büyük ihtimalle bir saate falan bu yağmur dinmiş olur. Etraf sakinler diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kısma geldim ben. Burada devasa bir food court varmış ve çok farklı yemekler satılıyor. Hindistan cevizinden tutun da işte Tayland'daki olan bütün yemeklere kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta bakın şurada roti satıyorlar. Nutellalı yapıyor işte, meyveli yapıyor. Bu krep tarzı bir şey. Şöyle restoranları göstereyim size. Burada Müslüman Taylandlılar çalışıyor. Ben buna çok şaşırdım. Tayland'da özellikle güney kesimde çok ciddi bir Müslüman nüfusu var. Zamanında İslam Tayland'ın güney kesimine ulaşmış ve özellikle Krabi taraflarına gittiğinizde çok fazla Müslüman görebiliyorsunuz. Fiyatları bir göstereyim. Genelde burada fiyatlar bir tık daha yüksek ama 200 baht civarına karnınızı doyurabiliyorsunuz. 20 bahta içecekler var mesela. Kokonat normalde 40-50 baht oluyor dışarıda. Burada 70 baht. Şu sokak yemeklerini bir görelim. Bakın mesela şöyle galiba şiş yapmışlar. Bir tanesi 60 bahtmış bunun. 5 tane alırsanız da bir tane bedava diyor. Bunu gece pazarlarında çok görüyorsunuz. Böyle büyük güzel bir food court yapmışlar. Hani yağmurlu havada da gelip sokak yemeklerinden de deneyebileceğiniz, böyle Tay mutfağından yemekleri de deneyeceğiniz bir yer, deneyebileceğiniz bir yer. Bayağı bir çeşit var yani, bakar mısınız? Şöyle yakından da göstereyim Tay yemeklerini. Ve sonunda yemeğim geldi. 170 bahta burada güzel bir yemek aldım. Normal bir fiyat yani. Tayland'da çok daha ucuza da yiyebiliyorsunuz. Ben kaldığım sokakta mesela ortalama 100-120 bahta yiyorum. Güzel bir yerde o fiyata yiyorum orada. Tabi daha iyi bölgelere gittiğiniz zaman bu fiyat 150'ye 170'e çıkıyor. Aldığım yemek burada dostlar. Tom yum çorbası diye geçiyor bu. Tayland'ın en meşhur yemeklerinden. Şöyle göstereyim, plastik bir kapta verdiler. Yani keşke plastik kapta olmasaydı ama neyse, sadece çorba 150 idi. Pilava ekstradan 20 alıyorlar. Haşlanmış pirinç. Burası nehrin kenarında ve lüks bölgede yer alıyor. Bu bölgede bile ortalama 150-200 bahta karnınızı doyurabiliyorsunuz. 1 dolar burada şu anda 31 olması lazım dediğim gibi. Yani fiyatları bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Alta tam kuru ben yazayım, yanlışlık olmasın çünkü 32 de olabilir dolar. TL ile yakın yani ve şu tabağın 200 lira olduğunu düşününce iyi, güzel bir bölgede bence iyi. Birçok yerde Bangkok'ta bu fiyata yiyebilirsiniz. Bu çorbanın içerisinde ne var derseniz, bunu genelde karidesli yapıyorlar ve buradaki çeşitli sebzelerle, baharatlarla bir de noodle'la yapıyorlar bunu. Şimdi bir tadına bakacağım. Şöyle göstereyim, bakın bol karidesli. Enteresan bir çorba. Günlerdir farklı bir şey yemiyordum. Tomcumu da en son yiyeli bayağı bir oldu. Bu benim sevdiğim bir çorba. O yüzden yiyelim yani. Bayağı acı. İçerisinde çok fazla sebze var. Bir de Tayland'da bazı çorbalara kokonat da atıyorlar ama bunda yok galiba.
Anlamadığım böyle hafif tatlı bir tat veren bir şey var içinde. Tuzlu çorba ama içerisindeki bir şey bayağı böyle tatlandırmış bunu. Güzel. Tam böyle üşüttüğünüzde içeceğiniz bir şey ya. Yani var ya, şifa, tarhana niyetine içeceksiniz böyle. Ben çok sevdim. Tayland mutfağını zaten fazlasıyla seven biriyim. Yani şu çorba da benim çok hoşuma gitti. Tom Yum'u mutlaka deneyin. Bunun dışında Pad Thai mutlaka yiyin. Papaya salatası yiyin. Çok güzel şeyler var Tayland'da. Tay mutfağına bir şans verin yani. Gidin güzel bir restoranda, bir gün yolunuz düşerse mutlaka yiyin. Ve yeme içme bence burada çok çok ucuz dostlar. Yani gittiğim diğer yerlerle kıyaslayınca fiyatları ben çok makul buluyorum. 2 dolarla 10 dolar arasına çok güzel şeyler yiyebiliyorsunuz bu ülkede. Neyse, bana afiyet olsun. Şu çorbayı bir gömeyim ben. Sonra devam edelim. Ve dostlar, aradan 1,5 saat kadar vakit geçti. Ben hala bekliyorum. Şu an yağmur devam ediyor. Belki yerlerden belli oluyordur ama yani biraz gezeyim dedim. Çok sıkıldım çünkü içeride. Burada Jurassic World'e özel bir yer yapmışlar. Jurassic Park filmi vardı hatırlarsanız. Ona özel bir yer yapmışlar. Bilet alıp içeride gezebiliyormuşsunuz. Dinozorlar falan var. Bilmiyorum nasıl bir deneyim. Açıkçası çok bakmadım da. Zaten bakamadım yani yağmurdan. Daha fazla bu bölgede durmayacağım zannedersem. Dışarıda bir dönme dolabım vesaire oldu. Eğlence merkezi tarzı bir yer var. Bir oraya gideyim istiyorum. Ki zaten gözüküyor da. Akşamlarıyla meşhur olan bir bölge burası aslında. Gelip farklı mutfakları deneyebileceğiniz o gece pazarları vardır Asya'da. O gece pazarlarının modern bir halini görebileceğiniz bir nokta. Bakın bir Hint restoranı. Hint tanrıları gibi giydirmişler insanları. Aslında bayağı renkli ve güzel bir yer ama işte hava bazen sıkıntılar açabiliyor başınıza. Bu arada burada da çok güzel restoranlar varmış ya. Bakar mısınız? Sawadee Okay. Kapın kap. Bakar mısınız ne kadar güler yüzlü ya insanlar. İşte bu yüzden Tayland'a sürekli geliyor insanlar dostlar. Bu yüzden birçok gezgin sürekli Tayland'a geliyor. Çünkü insanlar güler yüzlü, kimsenin kimseye bir zararı yok. Ne bileyim, bir sakinlik var genel olarak ya hayatın içerisinde. Ve bu sakinlik size çok iyi geliyor buraya geldiğinizde. Direkt bunu hissediyorsunuz. Şu dönme dolabı bir göstermek istiyorum. Bayağı iyi manzarası var. Şurada bilet ofisi varmış. Dilerseniz hemen şuradan biletinizi alıp binebiliyorsunuz ama galiba şu anda kimse yok bu kabinlerde çünkü aşırı derecede bir yağmur var. Kimseyi almıyor olabilirler yani. Bakın hemen burada dönme dolabın önündeki kafede bir dondurma ana bir bedava diyor ve 99 baht diyor. Yani 2 dondurma 100 bahta geliyor. O da ne yapıyor derseniz dostlar 3 dolar yani. 3 dolardan biraz fazla belki. Bu arada çok fena su birikmiş ya buralarda. Şunu gösterecektim size. Dönme dolap çok iyi. Burası galiba korku evi. Yani dışarıdan öyle gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Abi. Bayağı korkutucu duruyor. Şu ipteki adam gerçek mi değil mi bilmiyorum açıkçası. Ve şu manzaraya bakar mısınız dostlar şimdi? Gökdelenler her yerde resmen. Bangkok'un en meşhur binalarından bazılarını görüyoruz şu anda. Nehir kenarı Bangkok'un aslında en lüks yeri. Hem en fakir kesimin yaşadığı yerleri görebiliyorsunuz nehir kenarına ilerlerseniz. Hem de en lüks kesimin yaşadığı yerleri görebiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz özel tekne dostlar bir tur paketi olarak satılıyor ve zannedersem 1000 baht gibi paraya ücretsiz yeme, içme, alkol her şey dahil size bir tekne turu sunuyorlar. Gece boyunca sizi buradan alıp bütün nehir kenarını size gezdiriyorlar.
Aslında çok güzel seçenekler var Bangkok'ta. Hava yağmurluyken bu şekilde bir tekne turuna katılabilirsiniz mesela. Bir şeyler yiyip içip manzara izleyip eğlenebilirsiniz. Şu görüntüye bakar mısınız? Binalar muhteşem gözüküyor ya. Ben Bangkok'un görebileceğiniz güzel şehirlerden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Zaten mutlaka ziyaret edin denilen şehirlerden bir tanesi. Çünkü her şeyi iç içe görüyorsunuz bu şehirde. Yani burada bu binaları görüyorsunuz. Başka bir yerde fakir halkın nasıl yaşadığını görüyorsunuz. Başka bir yerde gece pazarları var. Ne bileyim işte nehirden bir yarım saat gidiyorsunuz. Şöyle bir eğlence merkezine ulaşıyorsunuz. Gece hayatı deseniz inanılmaz eğlenebileceğiniz, gençlerin olduğu çok güzel klaplar, barlar vesaire de var. Arkadaşlarınızla oturup konuşabileceğiniz, akşamları buluşabileceğiniz yerler de var. Ya her kesime hitap eden bambaşka bir şehir bence. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Gerçekten güzel bir yemek mi yemek istiyorsunuz? Bangkok'a gelin. Eğlenmek mi istiyorsunuz? Bangkok. Ne bileyim Uzak Doğu, Güneydoğu Asya kültürünü mü tanımak istiyorsunuz? Bangkok. Bu şehri bu yüzden çok seviyorum ben ve her geldiğimde şehrin farklı bir yüzünü, farklı bir yönünü keşfediyorum. Bu arada bu kısımda güzel bir yürüyüş yolu varmış ve şu tekne herhalde restoran olarak hizmet veriyor bilmiyorum. Belki de tur da yapıyor olabilirsiniz bu tekneyle de. Açıkçası bayağı iyi duruyor, bayağı güzel duruyor. Daha kimse yok içerisinde ama büyük ihtimalle insanlar toplanmaya başlar birazdan çünkü yağmur bayağı bir yavaşladı. Evet, havanın kararmasıyla etraf bence çok daha güzel bir hal aldı. Bangkok tam anlamıyla bir gece şehri. Yani hava karardığı zaman şehir çok daha güzel bir hal alıyor. Ve dostlar şehirde 24 saat açık spor salonları dahi var ya. Marketler zaten 24 saat açık. Onu geçtim. Ya bir fitness salonu nasıl 24 saat açık olur? Bangkok'ta bu var, Tayland'da bu var. Yani hayat hiçbir anlamda durmuyor Tayland'da. Uyku mu tutmadı size? Spor salonuna gidebiliyorsunuz. Her saatte taksi bulabiliyorsunuz. Her saatte herhangi bir yere gidebiliyorsunuz. Restoranlar sürekli açık, kafeler sürekli açık. Çok farklı bir şehir. Gerçekten bazı anlamlarda benzersiz bir şehir bence. O yüzden ben değerli bir yer olduğunu düşünüyorum. Gelip görülmesi gerektiğini, deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum Bangkok'un. Ve tüm bunların yanında ucuz ve güvenli. Bence en önemlisi yani. Ve tam böyle feribotlar bitmiş diye üzülüyordum ki şunu fark ettim. Buranın kendi bedava feribotu varmış dostlar. Bir metro durağına kadar götürecek beni. Oradan da başka bir feribot ya da metro falan bir şey bakacağım. Şimdi şu geleneksel tipteki feribota doğru geçeceğim bakalım. Ve bayağı hızlı bir şekilde kendimi içeri attım. İçerisi bu şekilde dostlar. Kimse yok doğru düzgün. Böyle ilerlemeye başladık bakalım. Seviyorum ya bu olayı. Vallahi bedava bot servisi olması böyle bir yerin çok güzel. Düşünsenize şöyle Luna Park gibi alışveriş merkezi gibi bir yerin bedava ne bileyim botu var ya. Bedava tekne turu yapıyorsunuz resmen. Çok iyi. Bir 15-20 dakika kadar gideceğiz böyle. Şu manzara gerçekten mükemmel ya. Çok az yerde görebileceğiniz bir manzara bence. Bu binaların birçoğunun tepesinde rooftop barlar ya da restoranlar var. Gökdelenin tepesinde yemek yiyip içebiliyorsunuz. Daha önceki Tayland videolarımda var. Bunlardan bir tanesine gitmiştik. Çok lüks, çok güzel mekanlar var ve oralarda bile ortalama fiyatlara, fena olmayan fiyatlara bir şeyler yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. Bu yönü çok güzel ya buranın.
Ben buradan Chinatown'a gitmek istiyorum. Çünkü akşamları çok güzel oluyor. Baktım buradan 2,5 kilometreymiş ve Bolt çağırdım. Fiyatını göstereyim mi? 40 baht. Yani $1'dan biraz fazla bir paraya 40 bahta buradan Chinatown'a motor taksiyle gideceğim. Bangkok'ta motor taksiler var ve bunlarla hemen hemen her yere gidebiliyorsunuz. Galiba bu bizim abi. Savarikap. Taksi buymuş bizim. Evet, şimdi gitmeye başladık. Muhtemelen bir 10 dakika anca sürer yani gideceğim yol. Bayağı hızlı bir şekilde gideriz diye düşünüyorum. Hatta 10 dakika sürmez bile çünkü 2,5 kilometre yol. 40 baht çok iyi dostlar. Normalde daha pahalı oluyor tabi. Ama uzun mesafelere bile gidebiliyorsunuz motor taksilerle. Çok ucuza geliyor. Normal taksiye binerseniz de daha pahalı. Dün mesela ben akşam 10 gibi bir taksiye bindim. 10 kilometre falan bir yol gitmem gerekti. Belki biraz daha fazla, emin değilim. O da galiba 216 baht mı? Öyle bir şey tutmuştu. Tam hatırlamıyorum. 200 küsür baht, yani 240-250 lira falan olması lazım. Yine uygun. Taksi genel olarak ucuz bu ülkede. Tabii ki daha ucuz olan yerler var ama fena değil. Ve çoğu zaman da eğer ki yağmur yoksa motor taksiler işinizi görüyor. Bu şekilde ilerleyelim bakalım. Bu arada çok fena trafik var. Çok fena trafik patlamış bu tarafta. Motorcular her yerde yani şu an var ya. Yağmur kesildi, artık yağmıyor ama etraf ıslak ve haliyle kaza riski falan da daha fazla. Tam yoğunluğun olduğu saatler şimdi, bir de sıkıntı. Sakın evde kendi başınıza denemeyin. Afrikanlarım canlandı. Ama burada insanlar daha sakin kullanıyor ve motorcuya çok büyük saygı var. Ben onu gördüm. Motorcular kötü bile kullansa çok saygı duyuyorlar burada. Abi biraz yavaş git ya ama sen de. Bak, saygı duyuyorlar dedik, övdük. Yavaş git yani biraz. Dayı ne yap? Ve welcome to Chinatown arkadaşlar. Burası muhteşem bir yer. Yani gerçekten benim gezerken çok keyif aldığım bir yer. Akşamları defalarca kez geldiğim bir yer daha önce. Ama tekrar gelmekten hiçbir şekilde vazgeçmem. Çünkü çok güzel abi. Dünyadaki en büyük Chinatown olması lazım buranın. Bilgilerimi tazelemeye çalışıyorum 1-2 sene önceden kalma ama bunu hatırlıyorum. Tayland'da nüfusun %7 ila 12'sinin Çin kökenli olduğunu söylüyorlar. Yani bunlar Tay vatandaşı ama aslen Çinliler. Ve bu bölgede tabelaların büyük bir çoğunluğu gördüğünüz üzere Tayca yerine Çince yazıyor. Çince tabelaları her yerde görebiliyorsunuz ve Çin yemekleri satılıyor etrafta. Bir sürü Çin restoranı var. Tamamen o kültürlerin birbirine karıştığı bir nokta aslında burası. Sokak yemekleri çok fazla satılıyor bu bölgede. Hatta bir sokak var, az önce geçtim yanından ama önce bu caddeyi göstermek istedim. Çok fazla sokak yemeği var. Yani aklınızın almayacağı yemekler satılıyor. Bunun dışında kafa, boyun masajı, ayak masajı yapan yerler var. Çok fazla, çok büyük yerler böyle. Ve bayağı meşhur yerler. Her zaman full olan yerler. Geçen geldiğimde oradan da videom vardı. Bu bölge gerçekten bayağı keyifli bir bölge. Şimdi bir ara görüntü almak istiyorum. Şu tabelalar çok güzel duruyor. Bir ara görüntü alayım, devam edelim. Olay şu manzara, şu görüntüler bence. Yani şu tabelaların ihtişamı burayı bambaşka bir yere çeviriyor. Yüzlerce insan da hava yağmurlu olsa bile bunu görmeye geliyor. Şimdi nerede bu insanlar diyebilirsiniz ama ben geçerken
fotoğraf çekilen bayağı bir kişiyi gördüm şu ana kadar. Ve halen daha geliyor yani insanlar. İleri kısımlar daha da kalabalıktır büyük ihtimalle. Tayland'daki bence en ikonik noktalardan bir tanesi burası. Yani akşamları gelip yürüyüş yapmak için, sokak yemeklerini denemek için mükemmel bir yer. Bu tabelaları gördük. Bu yol aşağıya doğru devam ediyor dostlar. Daha sonra biraz daha gidebiliriz. Bir sokak yemeklerine göz atalım istiyorum ben. Bakın durian meyvesi satılıyor burada. Kimilerinin çok sevdiği, kimilerinin de kokusundan nefret ettiği bir meyve. Singapur'da, Malezya'da falan metrolarda yemenin yasak olduğu bir meyve aynı zamanda. Bu şekilde kapta tropikal meyveler satılıyor yine. Savarikap. Şöyle bir şey 200 bahtmış. Ben sabah 50 bahta 2 çeşit meyve yemiştim. Burada biraz daha pahalı çünkü daha turistik bir yer. Ve her zaman kalabalık olan bir yer. Bugün bile bence yeterince kalabalık yani. Istakozlar var bakın. 1750-2000 baht. Kapın kap. Ufak tefek restoranlar, yemek satan yerler her yerdeler. Şöyle bir şey gördüm. Karides ve ıstakoz galiba. Bu şekilde ızgarada pişiyor. Kapın kap. En sevdiğim şey bir teşekkür ederim diyorsunuz dillerinde, nasıl güler yüzlü oluyorlar ya, nasıl gülümsüyorlar. Şu gülümseme olayı çok güzel burada. Tayland sevgim kabardı. Kızarmış ne diyeyim, karides ve başka şeyler. Bu da sebzeli falan. İlginç sokak yemekleri. 60 baht ila 100 baht arası fiyatlar. 70 bahta mesela karnınızı doyurabileceğiniz şeyler var. Kapın kap. Galiba buradan sonra artık bu sokağın sonuna geliyoruz yani. Devam, bayağı karanlık duruyor. Hava yağmurlu olunca yarısından çoğu gelmemiş galiba buranın. Ama olsun. Şurayı gördüğümüz güzel oldu. Benim de böyle bir enerjim yerine gelmiş oldu. Hava biraz olsun düzelince herkesin keyfi yerine geliyor. Şimdi buradan dostlar kokonatlı dondurma aldım. Bakın Hindistan cevizlerini temizleyip böyle küçültmüşler ve dondurma yapıp satıyorlar. 59 bahtı bu. Yani 2 dolar diyebiliriz. Kapın kap. En fazla da 100 bahta vardı. Koca 2 top dondurma doldurdu şöyle turistik bir yerde. Ve 2 dolardan biraz daha az yani. Güzel bence. Bunu ben çok seviyorum. Kokonat tadı var yani haliyle. Ama güzel oluyor. Tayland'da sık yediğim şeylerden bir tanesiydi buradayken. Şimdi geleli daha 3-4 gün oldu. Tekrardan yemeye başladım. Tekrardan buna düştüm yani. Böyle. Şunu bir yiyeyim ben dostlar. Bir elimde kamera, bir elimde dondurma zor olacak çünkü. Tadı güzel. Gelirseniz denerseniz. Şunu gömeyim ben, devam edelim. Evet dostlar. Son olarak burayı da gezmiş görmüş olduk. Güzel bir gündü, uzun bir gündü ve ıslak bir gündü. Yağmur sezonunda böyle bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, sonra tekrar yağıyor. Ama güzeldi. Buraları detaylıca gezdik, gördük. Girdiğimiz sokak az önce. Benim tahmin ettiğimden daha az hareket var bugün. O da yağmurdan kaynaklı yani. Daha zaten yeni kesildi yağmur. Belki 1-2 saat sonra daha güzel olur ama günlerden de pazartesi. O yüzden sakinlik normal yani. Buraya kadar bence güzel ve keyifli bir video oldu. Bangkok'a bir gidiş yapmış olduk. Katar'dan başlayan videomuz, Doha Uluslararası Havalimanı'ndan başlayan videomuz burada son buluyor artık. Umarım Tayland'ı beğenmişsinizdir. Umarım Tayland videolarından da keyif alırsınız ve umarım daha az yağmur yağar ve bol bol size video çekebilirim dostlar. Yakında tekrardan yeni ülkemize gideceğiz. Burası bir geçiş noktası, bir basamak olacak. Böyle sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar ve sevgiler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Destekleriniz benim için çok çok önemli.